Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi çıkartırken şöyle güzel bir bebe yünü kullanacağım. 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir bebe yünü. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Hadi hep birlikte başlayalım. İlmeklerimi çıkardım. Arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım. Eğer siz lastik üzerine başlayacaksanız lastiğin ön yüzünde modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2. Sonuna 2 ilmek ekliyoruz. Benim şişimde 17 ilmeğim var. 17 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz öreceğiz. Model 8 sıradan oluşmakta. Evet, birinci sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters öreceğiz ama ikişer defa, yani bir kez dolamış gibi olacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir kez ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bir kez daha ördüm. Bakın şöyle ikili. Bir sonraki sırada ilmeğin boyunu uzatmak için bu işlemi yapıyoruz. Aynı ilmeği şöyle iki kez batarak ters örüyorum. Bir kez ördüm ters, şişimden çıkarmadım. Bir kez daha ördüm ve şişimden çıkardım. İkinci sıra arka yüzünde yapacağımız işlem bu. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters ördüm ama ikişer defa alarak şöyle. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Şimdi bu ilmeklerimizin boyunu uzatıp şekillendireceğiz. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimin şöyle 3 ilmeğimin boyunu uzattım, aldım. Daha sonra bunları tekrar sol şişime aldım. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bu ve arkasındaki ikinci ilmeğimi de yine alarak düz ördüm. Şimdi 3 ilmeğimi alarak 1 2 3 ilmeği alarak düz ördüm. Şişimden çıkardım. Burada 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Bu çıkardığım ilmeği tekrar sol şişime aldım ve üçünü bir toplayarak tek ilmeğe düşürdüm. Düz ördüm. Tek ilmek çıkardım. Devamında hemen bakın bir arkasındaki boşluk şu. İlmeği aldım. Düz ördüm buradan. Daha sonra bir artırma yaptım. Yine ilmek sayımız 3 oldu. Aynı şekilde yapıyorum. 3 ilmeğin önce boyunu uzatalım. Uzattım, aldım. Tekrar bu 3 ilmeği sol şişime aldım. Önce birinci ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra ikinciyi de alarak düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Üçüncüyü de alarak düz ördüm ve ilmeklerimi şişimden çıkardım. Bu çıkardığım 3 ilmeği tekrar sol şişime aldım ve düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında hemen bir sonraki şu boşluk bakın. Hemen altından
Şöyle bir ilmek aldım ve düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Yine ilmeğimiz 3 oldu. 3 ilmeğin boyunu uzatalım. Daha sonra bu üçünü sol şişimize alalım. Önce birincisini düz örelim. Şişimizden çıkarmıyoruz. İkinciyi de aldım. İkisini bir düz ördüm. Üçüncüyü de aldım. Üçünü bir düz örerek şişimden çıkardım. Sağ şişimdeki şu 3 ilmeğimi tekrar sol şişime aldım. Üçünü bir şöyle düz örerek topladım. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir sonraki şu boşluktan hemen bir ilmek aldım. Düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Bakın model şöyle gözükecek. Bir artırma yaptım burada. Tekrar 3 ilmeğin boyunu uzatıyoruz. Aldım. Tekrar sol şişimi bu 3 ilmeği. Birincisini düz ördüm, şişimden çıkarmadım. İkincisini de aldım, düz ördüm, şişimden çıkarmadım. Üçüncüsünü de aldım, düz ördüm ve ilmeklerimi şişimden çıkardım. Sağ şişimdeki ilmekleri de tekrar sol şişime aldım ve bunları düz örerek tek ilmek çıkardım. Hemen arkasındaki boşluktan, yani bir sonraki boşluktan bir ilmek çıkardım. Düz ördüm burada. Devamında bir artırma yaptım. Son 3 ilmeğimiz kaldı. Yine aynı işlemi yapıyorum burada da. Evet, üçünü alarak ördüm. Sağ şişimdeki ilmeğimi tekrar sol şişime aldım ve üçünü düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Buradaki boşluktan bakın, şimdi hemen dibindeki boşluktan şuradan bir ilmek aldım ve bunu düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü sıramızı tamamladık. Şu şekilde. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Dördüncü sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örelim. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi düz ördüm. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şöyle ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Yedinci sıra ön yüzündeyim. Bakın şöyle. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 7. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Sekizinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Son sıramız
modeli bir kez kurmuş olduk. Model böyle devam edecek. Modelde kaydırma yapılmayacak. İkinci model kurulumunda yine aynı birinci sırada ne yaptıysak aynısını yapacağız. İlmeklerimi ters örerek sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Evet. Bakın model böyle arkadaşlar. Böyle devam edecek. Şöyle güzel, kabarık görünen bir model. Bir kez daha kuralım isterseniz, daha iyi anlaşılır olsun. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Evet. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters örüyorum ama ikişer defa örüyorum. Bakın aynı ilmeği iki defa ters ördüm. Aynı ilmeği şişimden çıkarmadan bir kez daha ördüm. Aynı ilmeği iki kez ters örerek devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde tamamlayalım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeğimin boyunu uzattım şöyle. Bakın. Birini açarak boylarını uzattım. Daha sonra bu üçünü tekrar sol şişime aldım. Önce birinci ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. İkinci ilmeği de alarak tekrar ikisini düz ördüm. Üçüncü ilmeği de yani 3 ilmeği de alarak üçünü bir düz örerek sol şişimden çıkardım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Sağ şişimdeki 3 ilmeğimi tekrar sol şişime aldım. Bunu düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kesme işlemi yaptım. Hemen bir arkasındaki boşluktan bir ilmek aldım, düz ördüm. Ve bir ilmek de burada artırma yaptım. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. İlmek sayımız eksilmedi. 3 ilmeğin boyunu uzatıyorum önce. Daha sonra sol şişime alıyorum bu 3 ilmeği. Birincisini düz ördüm, çıkarmıyorum. İkinciyi de beraber alarak düz ördüm. Üçüncüyü de beraber alarak düz ördüm ve şişimden çıkardım. Tekrar bu sağ şişimdeki 3 ilmeğimi aldım ve düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Arkasındaki boşluktan bir ilmek çıkardım, düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Önce 3 ilmeğimizin boyunu uzatıyoruz. Daha sonra aynı şekilde örüyoruz. Arka boşluğundan da bir ilmek çıkarttım, düz ördüm ve bir ilmek artırma yaptım. 3 ilmeğin boyunu uzatıyorum. Tekrar sol şişimi aldım. Önce birincisini düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. İkinciyi de aldım, beraber düz ördüm. Üçüncüyü de aldım. 3 ilmeği bir düz ördüm ve 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum burada. Ördüğüm 3 ilmeği de tekrar kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Arka boşluktan bir ilmek çıkardım, aldım ve düz ördüm. Bir ilmek burada artırma yaptım tekrar. Kalan diğer 3 ilmeğimizi de boyunu uzattım. Birinciyi düz ördüm. İkinciyi de aldım, düz ördüm. Üçüncüyü de aldım. 3 ilmeği düz örerek şöyle
tellendirmeden alırsak. Evet, 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Sağ şişimdeki 3 ilmeği tekrar sola aldım ve düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Hemen yanındaki boşluktan, bakın şuradan şöyle biraz genişleteyim. Son ilmek olunca zor oluyor. Bir ilmek aldım, düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Evet. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 5. sıra ön yüzüne geçtik. Bakın modelimiz şöyle kendini gösterdi. 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimizin hepsini ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Şöyle biraz hızlandım. Çünkü burada farklı bir işlem yapmıyoruz. İlmeklerimizi ters örüyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi düz ördüm. 6. sıra arka yüzüne geçtim. Burada kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz örüyorum. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz örüyorum. 7. sıra ön yüzünde düz örerek devam edelim. Şöyle. Kenar ilmeğimi de yine düz ördüm. 8. sıra arka yüzüne geçtik. Burada ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Son sıramız, ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar böyle devam edecek arkadaşlar. Şöyle modeli bir kez kurmuş olduk. Bir parçada daha önce yapmıştım. Hemen onu göstereyim size. Bakın bunu da şöyle 3 kez kurmuştum. Bunu da tekstil tipi lastik kullanarak yaptım. Siz ister lastikli ister lastiksiz istediğiniz lastiğin üzerine de kurabilirsiniz. Evet, modelimiz böyle devam edecek. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın şöyle bir görüntüsü. Modelin ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 sonuna ekliyoruz. Sıra olarak da 8 sıradan oluşuyor modelimiz. Evet. Modelin ilerlemiş hali bu şekilde. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, bluz yapımında kullanabilirsiniz, bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Astarlı yaparsınız. Gayet güzel şöyle kabarık pufuduk bir model olur. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim.
Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.